Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaz Dağları'nda Agonya Ovası'ndayız. Agonya Ovası'na yakın bir konumda Akçakoyun'un yukarısında eski terk edilmiş vakıf köyündeyiz arkadaşlar. Yaklaşık 3 yıl önce İstanbul'dan bu bölgeye taşınan Batuhan Durak'la görüşeceğiz. Onun arıcılık serüvenini öğreneceğiz. Şimdi hazırsanız yayınımız başlıyor. Merhabalar Batuhan. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi, çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi senin arılığındayız. Tabii arılarla ilgili konuşmadan öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Batuhan Durak. 36 yaşındayım. 3 senedir burada yaşıyorum. Bursa'da doğdum aslında. Liseye kadar Bursa'da kaldım. Sonra Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak İstanbul'a gittim. İşte daha sonra üniversite, Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. İlaç şirketinde çalıştım bir sene finans tarafında. Sonra babamla birlikte, kardeşimle birlikte bir tekstil işi kurduk. Bir 6-7 sene o işi yaptık. Şu anda 4. seneye giriyorum burada. Bir 4. sezondur da arıcılık yapıyoruz. Şu anda Kuzeydoğu Kaz Dağları'ndayız. Agonya diye tabir edilen, sizin takipçileriniz biliyordur zaten artık. Bir 12-13 köyü kapsayan bir ova burası. Biz de bu ovanın Vakıfköy denen eski 50-60 yıl önce terk edilen bir köy var, Vakıfköy diye. O tarafta yaşıyoruz geçen yazdan beri. 3 senedir de burada arıcılık yapıyorum. Burada yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu anlatabilir misin? Tabii. Hani nasıl yani şöyle, ben tabii buraya geleli 3 sene oldu. 2,5 senedir köyde kiralık bir evdeydim. Kiralık evi bulmadan önce de burada arıların yanında 3 ay çadırda yattım. Çünkü dışarıdan kırsala gelmiş birisi olarak, yerliler bu Anadolu'nun çoğu yerinde böyledir aslında, hep duyduğumuz şeyler. Hemen benimsemiyorlar. Önce tanımaları gerekiyor. Önce bir tehlike olarak diyeyim, hani bir nebze görüyor buranın yerleri. Bir 3 ay o şekilde ev bulana kadar burada hemen şu bir 150-200 metre geride çadırda yattım 3,5 ay. Ondan sonra orada Yörükler Mahallesi, Akçakoyun'un yani daha üst tarafında Yörükler Mahallesi'nde kaldım. O Yörükler Mahallesi de aslında bu Vakıfköy'den göçenler çoğunlukla. Eski bir Yörük köyüymüş burası. Tabii şu anda biz güneş panellerimiz var. Onları da çekeriz evlerin yanına gittiğimizde, ama eskiden tabii teknoloji gelişmemiş. İşte köyde okul yokmuş, camide imam yokmuş. Tabii ekilip biçilecek alan yok. Akçakoyun ova burası, dağın yamaçları olduğu için daha çok hayvancılık yapılan bir köymüş. Öyle zorluklardan dolayı 50-60 sene önce bu vakıf köylüler Akçakoyun'dan çoğunlukla göçmüşler. Ben de onlara komşuluk ettim 2,5 sene köyde kiralık evde. Daha sonra kader bir şekilde hep beni Vakıfköy'de tuttu. Hem arılar buradaydı, ben burada çadırda kaldım hiç bölgeyi bilmeden. İşte orada vakıf köylülere komşuluk ettim köyün içinde. Onlar mı sana burayı tavsiye ettiler? Yok, hayır, aslında ben arıcılık için hiç burayı bilmeden bir gece vakti bir arıcı beni buraya getirip kovanlarımı koymuştu. O şekilde sabah uyandığımda çok hoşuma gitti. Geldiğimden beri hep arılar da burada olduğu için çoğunlukla burada vakit geçiriyorum. Daha sonra o çok sevdiğim o alanlar var ileride. Şu anda evlerin olduğu yerde. Oraların satılık olduğunu öğrendik. Bir arkadaşımla birlikte hep birlikte ortak 3 parseli aldık. Ben küçük olan parseli aldım. Yerleşimi de şimdilik orayı kurdum. Bir şekilde hayat beni Vakıfköy'e itti diyebilirim. Evet. Kaz Dağları'nda arıcılık yapıyorsun.
Bu işe nasıl başladığını biraz anlatabilir misin? Tabii. Aslında benim daha önceden ne aileden ne kendimden bir arıya ilgim yoktu. Bir bilgim de yoktu arıcılıkla ilgili. Ben İstanbul'dayken son yıllarımda Açık Gıda Ağı diye bu ekolojik üretim yapan küçük üreticiler, işte gıda kooperatifleri, gıda topluluklarının kullanmasına yönelik bir yazılım projesi vardı. Uluslararası bir proje. Onun Türkiye ayağını yapmaya çalıştık. Projede başarılı olamadık finansal olarak. Aslında çok da güzel bir projeydi. Belki ileride başkaları da yapabilir. Belki biz de yapabiliriz tekrardan. Bu Türkiye'deki ekolojik üretim yapan bir sürü üreticiyle, toplulukla tanışma fırsatımız oldu. Satıcılarla tanışma fırsatımız oldu. Ben de kırsalda ne yapabilirim diye düşünürken başka bir hayvancılık türü ya da tarımla ilgili bir bilgim de yok, bir tecrübem de yok. Böyle alınmış yerlerimiz de yok. Arıcılık yapmak için hem bir arsanız olmasına gerek yok. Devlet bu konuda yolunu açıyor arıcıların. Yani orman arazilerine, devlet arazilerine tabii izin alarak arılarınızı koyabiliyorsunuz. Hem de giriş maliyetleri arıcılığın ülkemiz ekonomisinde şu an görece daha düşük. Yani benim birikmiş bir bütçem olmadığı için daha önceden biriktirdiğim ciddi bir miktar. Ana sebebim buydu aslında. Ürettiğiniz balı da hemen eğer paraya çevirebilirseniz, yani istediğiniz fiyattan satabilirseniz aslında yapılabilecek bir iş. Yani hemen benim de burada ekonomik olarak ilk seneden itibaren bir ekonomik girdi oluşturmam gerekiyordu. Bu sebeple arıcılık bana mantıklı geldi. Bu bölgede dediğim gibi tanıdığım bir arıcıyı ziyaret etmiştim. Kaz Dağları'nın bu bölgesi arıcılık açısından, yani üretilen balın değeri olarak bana çok makul geldi. O sebeple arıcılığı tercih ettim, hem de bu bölgede yaşamayı tercih ettim. Şimdi yalnız değilsin, ailenle birliktesin. Evet. Bir çocuğum var. Evet, 5 yaşında bir oğlum var. Evet. Eşim de işte video film işleri yapıyor aslında. Tabii orası, bu yaşadığımız bölge onlara çok fazla kırsal geldi, yani imkanlar açısından. Eşimin de çalışması gerekiyor. Oğlumuzun da kreşe, anaokuluna gitmesi gerekiyor. Onlar şimdilik Ayvalık'talar. Buraya gelip gidiyorlar sürekli. Arada sırada ben de gidip geliyorum oraya. Öyle bir ikili düzenimiz var şu anda. Anladım. Yani onlar hafta sonları tercih ediyorlar. Sen sürekli buradasın. Ben sürekli buradayım. Evet, özellikle arı dönemi. Kışın ben daha fazla Ayvalık'ta vakit geçirebiliyorum. Çünkü burada şartlar hem zor oluyor, hem o yazın çok çalıştığımız için o aileyle olan zamanını telafi etmek için. Kışın ben de Ayvalık'a gidiyorum. Ama genelde buradayız. Arılarla ilgili biraz da soru sorayım. Mesela hangi cins burada arı bakıyorsun? Hı. Sonra burada ne tür ballar üretebiliyorsun? Biraz bunlardan da bahsedebilir misin? Bizim çalıştığımız arılar Anadolu arısıyla Karniyol arısının karışımı, ıslah edilmiş bir ırk. Hem verim açısından hem hastalıklar açısından. Burada da işte ürettiğimiz bölgede normalde sabit arıcılık yapıyoruz biz burada. Arıyı gezdirmiyoruz ama şimdi artık iklim de değişti. Geçen sene buranın florası yetmedi. Bu sene muhtemelen bir çama indirmemiz gerekecek. Yani arının kışlık balını kendisi için üretmesi için. Bu bölgede hem bahar çiçekleri, kekik, ıhlamur, kestane, meşe, sarmaşık, diken, bunların yoğunlukta olduğu karışık bir bal üretiyoruz aslında. Yani tek çeşit bir bal üretmiyoruz. Yani monofloral deniyor ona. Biz polifloral, yani çok çiçekli üretim yapıyoruz. Buna da orman balı diyoruz. Biraz da Malkara'da arılarımız var. Ortak çalıştığımız hocamızla, Soner hocamızla. Biraz Isparta'da Adem abimizle birlikte çalıştığımız arılar var. Yani hem Malkara'da hem Kaz Dağları'nda hem Isparta'da bal üretimi yapıyoruz. Malkara'da çiçek balı üretimi yapıyoruz. Isparta'da sedir balı, çam balı üretimi yapıyoruz. Bunları da tüketicilerle paylaşıyoruz. Evet. Bir de propolis üretimimiz var. Su bazlı propolis üretiyoruz. Bu sene başladık onu da. O da iyi gidiyor. Bu şekilde şu an bu ürünleri, arı ürünleri satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Peki kendine ait bir markan var mı? Tabii Özgür Kovan adında bir markamız var aslında. Şöyle de gösterebiliriz. Özgür Kovan diye. Bu ballarımızı hem Instagram üzerinden hem de şimdi bir Shopify hesabı açtık ilk defa. Onu da paylaşacağız. Bu şekilde tüketicilere gönderiyoruz. Şu anda Instagram üzerinden. Instagram'da Özgür Kovan diye bulabilirler. Zaten oradan da mesaj atabilirler. Telefon numaram da var orada. Oradan da ulaşabilirler. Evet. Zaten bizim tüketicimiz biraz daha bilinçli oluyor. Yani çok fazla soru soruyorlar. Hatta sürekli böyle bazen arıyorlar. İşte kusura bakmayın vaktinizi alıyoruz falan. Ben çok memnun oluyorum tüketicinin bu kadar soru sormasına. Çünkü bal özellikle hem gıdada çok fazla hile oluyor ama bal en çok hile yapılan gıda ürünü. Bu konuda da tabii ciddi bir güven kaybı var tüketici tarafında haklı olarak. Biz de bu kaybedilmiş güveni tekrardan sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Daha önce de şehirdeki yaşamına biraz detay verirsen nasıl oldu da sen böyle bir karar verdin? Yani kırsala taşınma. Hı hı. Hani insanların, çünkü köylü çocuklarının, köyde büyüyen gençlerin amacı şehire gidip işte okumak, hı hı, ya da masa başı bir iş elde etmek. Hı hı. Ama sen şehirde büyümüşsün. Şehirden
tam tersine kırsala göç ediyorsun ve burada bir yaşam kurmak istiyorsun. Ve yaşam kurmuşsun, bunu da başarmışsın. Yani buradaki faktörler nelerdi mesela seni bu kararı almaya iten? Ya ben aslında hatırladığım, yani lise yıllarımdan beri böyle bir kırsala yaşama hayalim vardı ama 30'lu yaşlarımın başında böyle bir şey yapacağımı düşünmüyordum açıkçası. Bir sene kurumsal, hani de iyi bir firmada, kurumsal firmada çalıştım Ortaköy'de. Yani hem kurumsal hayatın bana göre olmadığına karar verdim. Bu yaşadığım tecrübeler sonucunda çok da geciktirmeden aslında, yani 50-60 yaşlarını beklemeden kırsala gitmenin benim ve ailem için daha doğru olacağına karar verdim. Bu kararı aldığında ailen ne dedi sana? Yani anne, baba, eş. Bu aslında bir süreç oldu. Hani bir anda söyledim ve hemen sonrasında yaptık gibi değil de böyle 1-2 yıllık bir süreç oldu. İlk zamanlarda evet biraz böyle hoşlarına gitmedi. Çünkü babam da özellikle onunla çalışmamı çok istiyordu işin devamlılığı açısından. Annem de hani yapamayacağımı mı düşünüyordu diyeyim, ne diyeyim. Ya aslında ne diyeyim, ana yüreği yani. Hani burada zorluklar olacak vesaire. O açıdan hani benim rahat etmemi istiyordu ama daha sonra belli bir süreç sonunda hani onlar da burasının benim için daha iyi olabileceğini anladılar aslında. O konuda bana maddi manevi destek oldular. Zaten bu konularda bence ailenin desteği çok önemli. O destek buradaki zaten zor olan yaşamı ciddi anlamda kolaylaştırabiliyor. Özellikle o konuda aileleri ikna etmek önemli diyebilirim, evet. Kasada Peki düşünmede. eş konusunda ne düşünüyorsun? Çünkü eşler de çok önemli. Hani birisi istemezse olmaz. Tabii eşinki daha önemli aslında. Eşim de bu konuda bana çok destek oldu. Hem aracılık konusunda, şu anda da zaten sosyal medya hesaplarını o yönetiyor. İşte buradaki çekimleri, kurguları o yapıyor aslında bizim hesabımızdaki. O açıdan bana çok destek oldu diyebilirim. O da şimdi memnun zaten Ayvalık'ta olmaktan, yani buraya gelip gitmekten. O da İstanbul'da kalmak istemiyordu. Yoksa o İstanbul'da kalmak isteseydi böyle bir hikaye olmazdı. Tabii çift olarak taşınmak isteyenler de yani %100 iki tarafında istemesi çok önemli. Son 3 yıldır burada aracılık yapıyorsun ve 1 yıldır da burada Vakıfköy'ündesin. Evet, aynen yani öyle. Vakıfköy'ü tabii internetten araştırırsanız bulamazsınız. Evet. Çünkü terk edilmiş, haritadan silinmiş bir köy arkadaşlar. Şu anda da resmiyette Akçakoyun'a bağlı aslında. Yani Vakıfköy, evet, Vakıfköy olarak geçmiyor. Mahalle olarak mı geçiyor ya da evet, sokak mı? Bölge olarak geçiyor, bölge Vakıf olarak bölgesi geçiyor diye, ama Akçakoyun'a bağlanmış artık. Evet. Şimdi şu an Mart ayının başındayız. Yani Nisan, Mayıs, Haziran burası gerçekten bir cennete dönüyor. Her taraf rengarenk oluyor. Haziran'da arı 5 kilometre kare içerisinde seyahat edebildiği için aslında tam hani kestane ormanlarının içerisinde değiliz, daha yukarıda değiliz ama arı buradan rahatlıkla kestaneyi bulabiliyor Haziran ayında. Temmuz-Ağustos aylarında hava sıcaklıkları gündüz ve gece farkı çok olduğu zaman 17 derece geçtiğinde meşeler terleme yapar. Oradan da arı meşe balı buluyor. Çok güzel kekik oluyor burada. Sonbahara doğru sarmaşık ve ıhlamur çok zengin. Dere boyunda olduğumuz için hemen aşağısı dere. Ondan sonra Ağustos'ta yine diken türleri burada açar bahar çiçekleri bitince. O açıdan çok zengin bir flora. Bir de Kaz Dağları'nın tabii 18.000 adet artık biliyoruz endemik türü var. Ben isimlerini tek tek bilmiyorum tabii ki ama yani o açıdan çok zengin bölgedeyiz. Dediğim gibi zaten benim buraya taşınma amacım da arıcılığın burada daha iyi yapılabileceğini düşündüğüm için. Tabii ülkemizin her yeri çok zengin ama hani benim aklıma burası yattı. Arıcılık birçok kişinin aklında var. Böyle eminim bizi izleyenlerin birçoğunun da belki bu yönde hevesi olabilir. Hani arıcılığa yeni başlayan insanlar için öneri ve tavsiyelerin neler? Tabii şimdi özellikle Instagram'dan böyle, yani ben 36 yaşındayım. Ben de hani genç sayılırım ama benden daha genç, böyle 20'li yaşlarının başında arkadaşlar oluyor arıcılığa meraklı. Onlar çok mesaj atmaya başladılar. Ben de elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Hani hem burada tecrübe paylaşımı olarak. İşte geçen sene bir iki arkadaşımızı burada evimizde de ağırladık. Yani heveslendirmek amaçlı, hatta bir kovan hediye ettik. O konuda yani sadece ülkemizde değil, dünyada böyle bir sorun var. Mevcut arıcıların yaş ortalaması çok yüksek. Yani arının geleceği açısından arının insan hayatı da arıya çok bağlı, biliyorsunuz. Einstein'ın meşhur bir sözü var. Arılar biterse 4 yıl ömrü var diye dünyanın. Bu açıdan bu kadar bağımlı olduğumuz bir hayvan. Bitkiler, ağaç, flora, her şey arının aslında yaşamına bağlı. Bu açıdan da arıcılığın teşvik edilmesi çok önemli. Şu an hatta Amerika ve Avrupa'da çok güzel projeler yapıyorlar. Kamplar düzenliyorlar her sene bir ülkede. Daha Türkiye'den bir katılım olmamış ama belki biz bunu gerçekleştirebiliriz önümüzdeki yıllarda. İşte 13-18 yaş arasındaki gençlere arıcılığı sevdirecek kamp programları yapılıyor şu an. Ülkemizde de bu açıdan gençlerin, yeni arıcıların bu işe başlaması çok değerli. Hem tarım, hem hayvancılık, hem de arıcılık
geleceği açısından. Bu konuda da yani arıcılığa başlamak isteyenler bana ulaşabilirler, mesaj atabilirler. Elimden geldiğince maddi manevi destek olmaya çalışıyoruz. Peki bize böyle hani ya başlarken şöyle başlayın, böyle başlayın dediğiniz bir şey var mı? Özellikle birkaç madde sıralaman gerekirse. Tabii yani hemen eğer bütçeniz kısıtlıysa hemen yatırım yapmadan önce bir arıcının yanına gidip ve kırsal tecrübeniz yoksa özellikle sadece en azından kırsalda yaşamayı kendinizi test etmeniz gerekiyor. Yani hemen gidip bir yer almak, bir ev almak gibi bir planlarınız, hayalleriniz bence olmasın. Paranız varsa da olmasın. Önce bir kendinizi test edin. 2 kovan alın, 5 kovan alın, 10 kovan alın. Yani hemen 50-100 kovan alıp arıcılığa başlamayın. Arıcılığı bir görün. Kendinizi görün. Ondan sonra işe başlamayı ben tavsiye ediyorum. Yani önce küçük başlayın diyorsun. Yani daha sonra severseniz geliştirin bunu. Tabii gidip gelme de olabilir. Yani hemen kırsal taşıma değil de hani birinden rica edersiniz. 2 kovanınız olur. Yaşadığınız yerden gidip gelirsiniz bir süre. Oradaki hayatı biraz dışarıdan gözlemlersiniz. Sonra içine girip gözlemlersiniz. Yani hemen heyecanlanmak, çünkü özellikle gençlerde hayal kırıklığı olduğu zaman bu sefer geri kalan yaşamında tekrardan yeni bir şeye cesaret etmeye insanlar güç bulamayabilir. O gücü, umudu kaybetmemek adına biraz temkinli gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Biliyorsun arıcılıkta apiterapi var. İşte arı ürünlerinin bazı hastalıklara iyi geldiği yönünde söylemler var. Özellikle nörolojik hastalıklara ya da astım, nefes darlığı olan insanlara iyi geldiği söyleniyor. Evet. Bunlarla ilgili böyle bildiğin bir şeyler var mı? Tabii apiterapinin ana kolu dediğiniz gibi aslında ciğer hastalıkları, astım hastalıkları, yani en çok bilinenlerden bir tanesi. Yani özellikle Avrupa'da, Amerika'da insanlar para veriyor. Kapalı bir kovanı birkaç gün sonra, bir hafta 10 gün sonra ilk açtığınızda çok yoğun ve güzel bir hava çıkar içeriden. Çok kuvvetli bir havadır o. İnsanlar para verip sadece o kapağı açıp o havayı soluyorlar aslında. Şimdi ülkemizde de bununla ilgili çalışmalar var. Böyle arı odaları yapılıyor. İşte bir kovan konuluyor. Kovanın havası odanın içine veriliyor falan. Benim eşimde de astım rahatsızlığı vardı mesela. Bundan da bahsedeyim. Belki izleyenler açısından bir dürtücü, bir itici bir etken olabilir. Eşimde de astım rahatsızlığı var. İstanbul'da sürekli ilaç kullanıyordu. İşte o fısfıslardan vesaire kullanıyordu. Ve bu onun yaşam kalitesini çok düşüren bir şeydi. Ya hani sudan, yiyecekten önce oksijen geliyor bir kere hayatta kalmamız için. Ya ben de hissediyorum mesela buradan çıktığım zaman Körfez bölgesinde indiğimde bile aşağıya, deniz kenarına, hemen yolun ortasında benim de burunlarım tıkanmaya başlıyor. Bende de alerjik reaksiyon var. Buraya taşındığımızdan beri eşim bir sefer bile ilaç kullanmadı ve nefes darlığı çekmedi mesela 3 senedir çok şükür. Şu hatırladığım kadarıyla İstanbul'daki yaşantımızı düşünüyorum. Yani hayatımızın gerçekten çok önemli bir kısmı böyle bir problem içindeymiş yani. Zaten hayatta da en önemli şey sağlık değil mi? Yani evet, gerçekten insan kaybetmeden anlıyor derler ya, çok klişe bir sözdür. Yani şunu kaybetmeden anlamamız lazım aslında. Çünkü maalesef bununla ilgili bir problem, hastalık yaşamasak bile bu bizim yaşam kalitemizi düşürüyor aslında. Yani nefes alamamak ne demek? Yani benim burnum tıkandığı zaman artık şimdi fark ediyorum. Ben yıllarımı geçirmişim yani bu şekilde. Evet, yani burada hem hakikaten Kaz Dağları'nın oksijeni zaten sürekli bahsediliyor. İşte dünyada sayılı yerlerden biri. Hem oksijen değerleri bakımından gerçekten çok iyi bölge. Hani Kaz Dağları bu kadar iyiyken burada arıcılığın geliştirilmesi, aslında Kaz Dağları'nın üstü daha zengindir, daha altından daha değerlidir diyoruz ya. Kaz Dağları'nda son zamanlarda özellikle biliyorsun bir maden tehlikesi var bazı bölgelerinde. Bizim olduğumuz bölgede yok ama bazı yerlerde var. Bununla ilgili senin duygu ve düşüncelerin ne olur? Yani maalesef böyle bir durum var. Ben buraya taşınmadan bir 2 sene önce de aslında bu bölgede de Aşağı Çavuş tarafında da böyle bir proje varmış. Buradaki yerel halkın biraz aktif olmasıyla hemen iptal ettirilmiş proje, ama diğer bölgelerde maalesef işte belirli firmaların çok agresif bir ticari anlayışı oluyor. Yani bu kadar değerli bir bölgeyi ülkemizde, hatta dünya çapında az önce söylediniz, dünyada ikinci benim bildiğim kadarıyla Alplerden sonra oksijen seviyesi olarak. Hatta hani afaki konuşmamış olayım. Yazın bizim evin verandasında bir arkadaşımda böyle güzel bir teknolojik detaylı bir alet vardı. Oksijen kalitesini de ölçüyordu o. Yani %98, 97-98 arasında gidip geliyordu ve çocuk da dünyaya gezmiş. Hani ben hiçbir yerde böyle bir oran ölçmedim dedi. Yani havadaki partikül, işte madde şeyi sıfır çıktı. Yani gaz oranı vesaire. Ve suyu mesela çok değerlidir. İşte Binpınarlı Kaz Dağları diye bahsedilir. Bu kadar değerli bir bölgenin özellikle korunması gerekirken bu kadar agresif madencilik ticaretiyle talan edilmesi ve sürekli bu riskin altında olması, yerlilerin sürekli bu psikolojik baskıyla yaşaması çok üzücü. Yani buradan Türkiye toplumunun bir kazancı da yok buradaki madenden. Bu paralar çok belirli birkaç kişinin cebine gidiyor. Çoğu da aslında yurt dışında
tanımadığımız, bizim bilmediğimiz kimin cebine gidiyor Allah bilir. Yani halkımızın bunlara daha fazla aslında sadece Kaz Dağları için değil, Anadolu'nun her yerinde, ülkemizin her yerinde bu tarz baskılara daha fazla direnç göstermesi gerekiyor. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bununla ilgili verdiğin mesaj için. Evet. Şimdi o zaman... şundan da çok kısa bahsedebilirim. Mesela tabii. Şu arılığa şöyle bir bakalım. Yani burada organik olmayan hiçbir çöp yok. Gördüğünüz gibi tabii şöyle çıtalar oluyor, ahşapçılar. Bunlar da çözülen. Bunları da yakıyoruz zaten. Yani şöyle ufacık bir parça bile kıyamıyoruz yerde bırakmaya ki arıcının çöpü de olur aslında çalışma şeylerinden. Yani bunlar ekstra korunması gerekirken halkımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Mesela şundan da bahsedeyim. Yani bunu tabii köylülere böyle bir kötü bir şey olarak söylemiyorum ama hani bir kültür, bir bilinç olmaması açısından mesela burada birçok köylü kamyonetinin arkasında çöplerini dolduruyor. Yani gidip çöplüğe de atabilir. Artık alışkanlık olmuş hani öyle gördü diye herhalde. Ormanın bir ücra yerine gidip kamyonunu açıp mesela bütün çöpünü oraya bırakıyor. Yani kendi gözü görmeyecek diye hani onu normal aslında orada da vakit geçiriyor. Ya evinizden çöpü taşıyıp ormana atmak zaten bence mantıksız. Yani köyün orada yakınında çöplük var. Hani oraya bırakılabilir. Bu konuda inşallah biraz daha bilinç sahibi oluruz, değişir diye zamanla düşünüyorum. Bence burada yetkililerin de köylerde aslında toplumu bilinçlendiren, halkı bilinçlendiren çalışmalar yapılması gerekiyor yani. Sadece böyle hani biz bir videoda vesile oluyoruz belki de. Videoda farkındalık olsun diye şu anda söylüyoruz ki sırf hani belki birileri izler bizi de tepki gösterir. Hani aslında şunu da diyebilmeliyiz. Bir köyden birisi bir yere çöp atıyorsa ona bunu yapma dememiz gerekiyor yani. Evet ama tepki işte göstermemiz gerekiyor aslında. Evet, buradaki sosyal yaşamın içinde de o bizi böyle bir itici konuma hani ben şimdi gidip bir köylüye bir şey yapsam bana kim besleyebilir açıkçası. Bilmiyorum. Onların vicdanına bırakıyorum artık. Evet inşallah değişir diyorum. Onların vicdanları değişir. Doğaya böyle çöp bırakmaz insanlar. Evet. Tabii bu herkes için söylediğimiz bir laf değil arkadaşlar. Tüm köylüleri kapsayan bir şey de değil. Bu doğayı kirleten insanlara lafımız. Aynen. Umarım toplumca hani daha bilinçli oluruz. Daha çok doğamıza sahip çıkarız. Sadece çöp konusunda değil. Az önce bahsettiğimiz gibi maden konusunda, yapılan inşaatların kalitesi konusunda. Yani görüntü bile bir köye girdiğiniz zaman şöyle güzel yapılar olduğunda insanın içi açılıyor. Böyle bakımsız işte hiç estetiğe önem verilmemiş bir yere girdiğiniz zaman böyle hemen o köyden çıkmak istersiniz falan. Aslında biraz da hani yaşam içerisinde yaşadığımız hayatı güzelleştirmek daha önemli. Sen ne güzel doğayla iç içe bir ahşap yapı tercih etmişsin. Hani betonun ömrü 50 yıl ama ahşapta örnek veriyorum betondan daha uzun yaşıyor ve doğada kaybolan bir malzeme. Evet. Hani beton gibi değil. Yani beton tabii belki benim için daha kullanışlı olacaktı ki böyle de çok tavsiye aldım. Yani Vivan Usta tarafından da. Bu ahşap yapı uzun ömürlü ama her sene bakım yapmak gerekiyor. Özellikle şimdi biz vadideyiz. İşte yağışı, rüzgarı, soğuğu vesaire sert oluyor. Ya ama şimdi hani buraya gelip de beton yapmak yani o çirkin bir görüntü olacak vesaire. O yüzden tabii aslında yani her adımda biraz önceliği belki de bunlara vermek gerekiyor. Bunları düşünerek bir şey. Yani sadece kendi konforumuz, işte kendi rahatımız için değil de zorluklar da aslında insanı geliştiren güzel süreçler. Biraz başka şeylere de değer vererek, ön planda tutarak planlarımızı yaparsak daha iyi olur. Evet. Burada peki ahşap tercih etmendeki özel neden yani doğaya zarar vermemesi. Ya birinci neden tabii ki en azından ilk başta görüntü olarak yani o kadar ağaçların içinde ahşap yapı yakışır. Tabii bütçem fazla olsaydı ben taş evleri de çok beğeniyorum ama tabii onların maliyetleri çok yüksek. Taş da aslında taş duvar da güzel olabilirdi. Ama hani görüntü olarak şu an benim çok hoşuma gidiyor. Gittiğimizde de görürüz zaten evleri. O zaman evle ilgili sorular da orada sorayım. Tamam. Burada senin arıcılıkla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı benim sormadığım? Vallahi aslında genel olarak her şeyden bahsettik gibi yani yüzeysel olarak. Dediğimiz gibi işte Instagram'dan tekrar söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama. Var tabii. Mesela arıcılıkla ilgili arkadaşlar eğer merak ettiğiniz sorular varsa hem YouTube'da yayınladığımız videonun altındaki açıklama kısmına hem de Instagram'dan Batuhan'a ulaşabilirsiniz. Özgür Kovan olarak. Özgür Kovan olarak evet. Oradan zaten şimdi de ekranlarda da göstereceğim size. Yine açıklamada da bırakırım. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa Batuhan size zaten arıcılıkla ilgili birçok sorunuza cevap verecektir. Şimdi o zaman hazırsan şeye gidelim. Evlere gidelim. Yaşam alanımızı görelim. Tamamdır. Teşekkür ederim.
gerçekten muazzam. Burada güzel doğayla iç içe güzel yapılar inşa etmişsin. Yani güneş panellerinden itibaren bize yaşam alanını tanıtabilir misin? Tabii. Öncelikle teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Şimdi burada biz off-grid'iz. Yani şebeke dışı. Elektriğimiz, suyumuz, işte ısınmamız hiçbir şey şebekeye bağlı değil. Bulunduğumuz tam yani yaşam alanının bulunduğu yer şöyle gösterebiliriz. Arkada çok yüksek çam ağaçları var. Bir de burası bir burun. Güneş yazın tam tepemizden geçiyor. Sorun yok ama kış döneminde biraz güneş alçaldığı için ışık almayan bir bölgede kalıyor evler. Bu sebeple panel sayısını çok yaptık biz. 11 adet panel var şu anda kurulu. Bunlar 550 wattlık. Yani 5,5 kahvalık elektrik üretimimiz olabiliyor şeye. 5,5 kahvalık elektrikli evin içinde bütün cihazlarını çalıştırabiliyor musun? Çalıştırabiliyorum. Sadece 21 Aralık civarı çok yağışlı geçen bir dönem oldu. O bir ay boyunca yani güneş ışığının çok azaldığı dönemde ve yağışlı dönemde biraz sıkıntı çektik. Yani toplamda bir hafta 10 gün mum ışığında kaldım aslında. Ama o zaman tam verilere de sahip değildim. Daha sonra şimdi uygulama üzerinden bütün verileri görüyorum. O anki üretim nasıl, tüketim nasıl. Uygulamadan beri ona göre ona uyum sağladığım için şu anda sorun olmuyor. Yani Ocak, Şubat, Mart gayet rahat geçti. Bir de senin evin bulunduğu yer böyle bir vadide olduğu için biraz gölgede kalıyor paneller, Evet değil mi? o açıdan. Yani normalde bir eve bu kalitede 5-6 tane panel rahatlıkla yeterdi. Yani mesela bu karşı taraflar olsa daha Aynen, çok şimdi güneş alır. karşısı zaten günlük güneşlik ama burası hala gölge. Evet. Yani bir Nisan'a kadar böyle devam edecek. O kış dönemini hesaplayarak panel sayısını o yüzden fazla tuttuk. Sorduğumuz soruya gelirse de yani işte çamaşır makinesi var. Bulaşık makinesi var ama elde yıkıyoruz aslında. Şeyi kullanmıyorum şimdilik. İşte mini buzdolaplarımız var. Kışın bunları kullanabiliyoruz. Yazın 2 mini buzdolabı, büyük buzdolabı. Onun haricinde işte televizyonumuz yok ama işte internetidir. Diğer şarjları falan da. İnterneti çok güzel söyledin de. Telefon burada çekiyor. İnternet nasıl? Normal telefon çekiyor. İnternet ciddi sıkıntılı, sürekli kesiliyor vesaire. Hani bir şey izlemeniz mümkün değil internetten ya da bir şey indirmeniz. O sebeple işte direkt uzaydan alınan uydu internetleri oluyor. Öyle bir firmayla bu bölgede iş yapan, onlarla anlaştık. Direkt uydudan yani altyapısız internette kullanıyoruz. Anladım. Yani tek faturamız bu diyebilirim aylık olarak. Bir internet bedeli var. Sadece fatura internet. İnternet, evet. Onun Su, haricinde elektrik yok. Yok, suyumuz direkt kaynak suyu. Şu yukarıda bir depomuz var. Onu da belki çekebiliriz uzaktan. Mavi, Evet. ağaçların içinde. Şimdi o zaman Aynen. ev bölümüne geçelim. Burada bir yapı görüyorum. Bu aslında burada da konaklama yapılabiliyor. Ufak bir banyosu, mutfağı var. İçeride koltuğumuz, ceketimiz var. Aslında burası arı barakası. Sağım malzemelerimiz, işte kullanılmış petekler, onun haricinde paketleme ürünleri vesaire. Burada çalışıyoruz arı ile ilgili. İçeride, görme şansımız var mı? şu kısaca bir görelim. Biraz Ya daha, kapıdan öyle. Tamam, Sonuçta burası arılığın deposu. Evet, yani şu an sezon bal sağım dışındayız. yeri değil mi? Aynen. Onun için Biraz dağınık içerisi ama. maksat şöyle. şey olsun yani depoyu, arı kovanlarını görelim. Evet. Bakın burada arkadaşlar sağım işlerini Batuhan burada gerçekleştiriyor. Evet. Burada da yine bir yaşam alanı var. Evet. Küçük de olsa. Şöyle atkı koleksiyonum var. Onu göstereyim abi size. Dünyanın her yerinden 120 tane atkı var. Aa, çok güzel. Evet. Nereden? Öyle o. Vallahi hepsi kendi ülkelerinden. Birkaç atkımız vardı üniversite zamanı evde. Ev arkadaşımla. Sonra gören getirdi böyle büyük. Şu anda daha asmaya fırsat olmadı ama bu ay asacağım kısmetse. Atkı koleksiyonum var yani. Evet. Süper. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Şöyle şu ara alan. Şimdi burayı bir süredir çalışıyorum. Bayağı taşlı emli bir bölgeydi. Biraz daha büyütüp bir bostan yapacağım kısmetse buraya bu sene baharda. Yani önümüzdeki bir ay içinde artık başlayacağız. Şimdi burada evim var. Hemen evin alt tarafından da arkadaşlar biraz sonra dereyi göstereceğiz. Evet. Altından da şöyle güzel bir dere akıyor. Biraz sonra derenin suyunu da göstereceğiz. Dereye değineceğiz. Evet. Ama öncesinde buradaki yaşam alanını bize gösterirsen. Şöyle nasıl kısaca bir yer? sudan bahsedeyim. Şu su depomuz yukarıda mavi görebilirsiniz. O da direkt kaynağa bağlı. Yani ücretsiz. Sağ olsun tabii çeşme kaynak bir köylüye de. O da bana ikram etti. Yani çeşmesi de akıyor şu anda. Geçici olarak o suyu kullanıyorum. Başka su kaynaklarına yöneleceğim muhtemelen. Yani çok güzel, tertemiz, bedavaya kaynak suyu. Yani içilebilecek en güzel suyla duş alıyoruz burada. Yani
evde musluğu açtığında açıp içebiliyorsun. Yani Evde şey, hem de ne yok. su yani, evet. Hani derler ya, Kaz Dağları'nın suyunu bir daha içen kesin bir daha geri gelir diye. Hakikaten Çayı güzel oluyor mu? çay 10 numara oluyor. Çayı kahve, güzel oluyorsa harika. tamamdır. Benim. Evet. Çok güzel. Şurada bakın arkadaşlar, şöyle vadinin içerisinde Batuhan'ın evi. Burası eskiden köy yeriymiş. Biraz anlatabilir misin? Tabii. Hani daha demin bana anlatmıştın ya, Tabii, buralar aynen. köy merkeziymiş aslında. Şimdi burası aslında Vakıfköy bölgesi diye geçen yer. Aslında 50-60 yıl önce terk edilmiş bir köy. Bir yörük köyüymüş burası. Şu an bizim içinde bulunduğumuz evlerin bulunduğu arazi aslında erik bahçesi. Bir yanımız Keçi Sayası, onun bir yanı köy camii. Aslında şu karşıda hep evler varmış. Ama dediğimiz gibi imkansızlıklardan dolayı o zaman burayı terk edip çoğunlukla Akçakoyun köyüne göç etmiş yörükler. Yani şu anda hiç burada dolaşsanız aslında köy olduğunu anlamazsınız. Sadece arazilerin düzlenmiş olan yerlerinden böyle bir tam orman olmadığı belli olabiliyor. Büyük ihtimal yörükler de eskiden hayvancılıkla, keçiyle Evet, keçicilik yapıyorlarmış. Yani arazi böyle ormanlık arazinin içerisinde bir köy Aynen kurmuşlar. öyle. Evet, burada tabii doğal mera olduğu için hala da buraya keçilerini getiriyor zaten çobanlar. Zengin bir bölge olduğu için. Ama şimdi şu anda nüfus bir burada. Tekrardan bu köyde yapılaşan ilk biz olduk ailecek. Senin haricinde Üç bölgede diyeyim, var mı pardon. bu köy? Bu asıl köy tarafında yok. Gene vakıf bölgesi diye geçen biraz daha aşağıda Akçakoyun'a yakın yerlerde şimdi bir iki tane yapı var. Orada da herhalde öyle gitgelli yaşamaya başlayanlar oluyor. Anladım. Tamam. O zaman şeye doğru geçelim. Eve Evet. doğru geçelim, yaşam alanımıza. Tamam. Önce buradakine mi, onu mu gösterelim? İkisi de aynı aslında, şeyi de. Onu da gösterebiliriz, bunu da gösterebiliriz. Şeyi anlatabilirim. Güneş ısıtmaları. Tabii. Çatılarda güneş ısıtmamız var. Suyu öyle ısıtıyoruz. Şimdi tabii az önce güneşin dezavantajlı durumundan bahsettim, ışıktan. Kışın o yüzden bunlar da pek ısıtmıyordu bir süredir. Şimdi tekrar ısıtmaya başladı. Güneş görmediği için kışın ısıtmıyordu. O zaman da işte güğümleri eski usul doldurup sobanın üzerinde ısıtıp leğende maşrapayla, gayet de keyifli oluyor bu arada. Çok güzel. Öyle bu şekilde kışı geçirdik. Normalde güneş ısıtmayla ısınıyoruz. Sobamız var. Normal ısıtmayı sobayla yapıyoruz. İşte köy istikakından aldığımız odunlar var. Onları kesiyoruz yakacak olarak. Bir de kendi arazimizde yıkılmış devrik, işte derenin getirdiği o dere o açıdan çok avantajlı. Yukarıda çürümüş ağaçlar oluyor. Dere onları bizim arazimize getiriyor. Onları da yakacak olarak değerlendiriyoruz. Isınma da bu şekilde oluyor. Görelim Bir bakabiliriz içeriği de. tabii. Tabii. Evet, böyle 18 metrekare bir verandamız var. Hem yaz hem kış keyifli oluyor. Şöyle dönemlik yakacak odunlarımız hazır. Odunlarını da buraya Evet. istiflemişsin. Bunlar köy istikakı veriyor. Yani muhtarlığa yazılıyorsun herhalde. 8 sitede kadar ama onun da 5 yıl ikamet etme şeyi bulunuyor. Zorunluluğu bulunuyor. Benim daha ikametgahım 3 sene olduğu için daha alamıyorum ama işte köyde almayanların boş üzerinden onlara yazıldım. O şekilde işte yarısı oradan, yarısı kendim hallediyorum. O şekilde şöyle gene loftu olan Evet. 2 tane evimiz var. Şöyle gösterelim. Bakın. Şöyle gene güğümler hazır her zaman. Sıcak su. Bu çok önemli. Üstte loft odalarım var. Evet. Şimdi Mart ayı gündüz vakti sobada orta ayar yanıyor. Burası Üstte 2+1 şeklinde değil mi? Aslında bir odamız var. Ama üstü de hani açık oda gibi sayarsak 2+1 diyebiliriz. Yani bunlarda çekyat 2, 4, 6. O diğer evde de 6 kişi konaklayabiliyor. Ona da bir bakarız. Orada da işte misafirlerimiz oluyor. Onları ağırlıyoruz bu şekilde. İyi geçiyor. Evet, şöyle kısaca göstereyim. Ahşap evin avantajları ve dezavantajlarını söylemen gerekirse ben böyle gezerken sen Tabii ki. anlatabilir misin? Ahşap evin tabii bakım durumu var. Her sene kışa girmeden işte tekrar bir cila yapmak, şişen yerleri, yağmurdan dolayı şişen yerleri varsa onları tamir etmek. Mesela şimdi Baraka'da birkaç alanda öyle bir şeyimiz var, sorunumuz var. Ama bunları olacak. Onun haricinde görüntü çok güzel. Betona kıyasla hava alan bir yapı. Yani içerinin havası sürekli taze kalıyor. Görüntü olarak benim hoşuma gidiyor ahşap olması. Yani burada şimdi böyle bir alanın içine gelip başka usulde bir ev yapmak kötü bir görüntü, uyumsuzluk yaratacaktı yani doğayla. O açıdan benim çok içime sindi. Domuzdur, kurttur, Tabii ayıdır görüyor musunuz? Ayı kendisini 2 sene önce gördük bir gece vakti de.
Bir dışkısını gördüm bir 2 ay önce şu evin 100 metre yukarısında. Bir de arılığımıza geçen sene 3 kere ayı geldi. Her gün birer kovan, birer gece götürdü. Bir 3 kovan öyle bir ayıya verdik. Götürdü yani. Yani götürdü derken orada yemiş şeyleri. Öyle bir zayiatımız oldu ama sonra sensörlü lamba taktık arılığın etrafına. Ondan beridir bir daha öyle bir zayiat olmadı. Lambadan dolayı gelmiyor. Ama evet 2 kere verandadayken 2 kere geyiğin geçtiğini gördük dereden. Ha, ne güzel. O çok güzeldi. Onun haricinde işte çakaldır, domuzdur. Onlar zaten çok yaygın bütün bölgede. İşte karacamız var, ayımız var. Bir sefer porsuk gördüm şu hemen yanında. Tavşan var şu tarafta arıların üstünde. Bir de bazen akşam vakitleri bayağıdır duymuyorum ama şu tepeden Çalkule dedikleri bölge var. Oradan bir kurt uluması oluyor. O çok keyifli oluyor. Ve bir kurt ailesi var sanırım orada. O şekilde güzel. Kendisini hiç görmedim ama. Yaban hayatıyla iç içe. İç içe. Şimdi tekrar baykuşlar başladı. Geceleri o çok keyifli oluyor baykuş ötüşü. İşte bahar geliyor artık. İnce bahardayız. Kuşlar ötüyor vesaire. Öyle keyifli bir bölge. Evet. O zaman buradaki evini de göster. Siz burada 2 arkadaş mı yer aldınız? Biz burada evet bir lise arkadaşımla birlikte bu evlerin olduğu alan benim. Buradan öteye bir 16 dönüm onun büyük bir arazisi var. O henüz bir çalışma yapmadı arazisiyle ilgili. Şu anda öyle duruyor. Burada kedim var, köpeğim var. Kedim var, köpeğim var, arılarım var. Bir kaz sevdam var ama hani çok tavuk bağlayıcı. Tavuk falan almadın mı? Ya şimdi burada abi şahin bölgesi. Çok fazla şahin var. İşte tilkisi, sansarı, çakalı vesaire. Açıkçası tavukta çok zayiat olur diye daha telle çevirmediğim için. Ya bir de ben biraz mobilim. Hani Ayvalık'a gidiyorum. Çocukları sık sık ziyaret ediyorum. İşte Bursa'da ailem var. Onlara gidiyorum vesaire. Hani benim burada çok fazla bağlayıcı olan hayvanlara da yatırım yapmak istemiyorum açıkçası. Yani peki, o mobiliteyi kaybetmemek için. Hani kedi ya da köpeği birlikte mi götürüyorsun? Yok onlar genelde burada koyuyor. Uzun süre gideceksem bir arkadaşa bırakıyorum onları. Ya da arkadaşlardan rica ediyorum. Buraya gelip her gün bir kişi veriyor, mama veriyor. Yani daha bir sorun yaşamadık. Zaten uzun süre gitmediğim için benim 2 gün, 3 gün en fazla hani git geldi. O yüzden idare ediyoruz. Anladım. Süper. Burası da daha çok misafirlerin kaldığı ev. Burası dereye daha yakın. Bir de bu tarafı boş olduğu için böyle daha ferah bir görüntüsü var. Hem evin hem verandanın. Bakalım. Şöyle aslında evin mimarisi diğeriyle ikiz. Evet aynıymış. Şöyle ışıkları açabiliriz. Şöyle girişte salon, mutfak kısmı var. Şöyle güzel yine bir mutfağı var. Gibi. Üstte de yine aynı şekilde. Buranın tek farkı aşağıda 2 tane tekli yatak var. Üst taraf yine çift yatak. Evet. Bu yatakları da mı kendiniz yaptınız yoksa hazır mı aldınız? Yok bunları hazır aldık. Kendimiz kurduk burada. Çok güzelmiş. Uyumlu olmuş. Ahşap. Bu da çekyat oluyor. Açılabilir. Soba nasıl? Soba kullanışlı mı? Bu döküm soba. Hem büyüklüğü hem ısıtması ben çok beğendim. Bursa'dan almıştık bunu bu sene. Bunun bir boy büyüğünü ben köydeki evde kullanıyordum aslında. Ya döküm sobalar bence çok iyi. Biraz ısınması geç oluyor ama kalın olduğu için duvarları soğuması ama soğuması da geç oluyor ve ısındıktan sonra çok ciddi bir ısı veriyor. Hani loft olmasının avantajı borumuz da biraz uzun. O açıdan yani ısınma konusunda hiç sıkıntı çekmiyoruz en soğuk havalarda. Zaten üst katlar daha çok ısınıyor değil mi? Tabii üstler çok sıcak oluyor. Yani o açıdan gelen misafirler de kimisi sıcak seven hep üste kaçıyor hemen. Daha üstte serin seven aşağıda kalıyor falan. O şekilde. Çok güzel. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Çok güzel. Dediğim gibi hala ufak tefek eksiklerimiz var ama. Sen hem yerleşmişsin hem misafirleri bile düşünmüşsün. Evet. Hatta. Gel Esmet. Gel kız. Çok güzel. Şimdi dereye ineceğiz arkadaşlar. Biraz dereden de sizlere görüntüler göstereceğiz. Tabii sürekli burada Batuhan'la birkaç gün aslında zaman geçirseydim buradaki yaban hayatını da doğadaki sesleri de çekebilirdik ama süremiz kısıtlı olduğu için YouTube'a da içeriği hızlı bir şekilde ulaştırmamız, yüklememiz gerektiği için yani bir günde yapabildiğimiz bunlar arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda umarım belki Batuhan'la bir belgesel bile çekeriz. Evet, belli olmaz. Dereye gidelim Batuhan'la. Derenin olması çok güzel ya. Ya çok büyük avantaj. Yani bazen geçen de söylemiştim bunu. Su sıkıntın yok senin. En güzel şey de bu değil mi? Mesela hani Kaz Dağları'na derler ya 1000 pınarlı İda. Evet. Yani bu pınarlardan
oluşan bir dere de senin tam evinin önünden geçiyor. Yani gerçekten Kaz Dağları'nın her yerinde dere var. Gerçekten Binpınarlı Kaz Dağları. Şimdi suyla ilgili bazen işte şu an kesim var. Mesela traktör mü kamyon mu boruların üzerinden geçmiş. Birkaç yerden boru kırılmış. Bir de çok havalar soğuktu. 2-3 hafta önce su depom komple dondu. Yarısı su doluyordu yani 2,5 su deposu komple doldu. Öyle durumlarda, acil durumlarda hemen güğümü, pet şişeleri alıp evin önünden dereden su doldurup işimizi halledebiliyoruz. Şöyle 2 tane kızımız var. Onlar da bak kediyle köpek de dost olmaz derler. Bakın evet. Burada ne güzel birbirleriyle güzel anlaşıyorlar. Şu an köpüş biraz pislik yapıyor ama. Kediler normalde suyu sevmezler mi? Evet. O sanki karşıya atlayacakmış gibime geldi. Vallahi çok işte böyle ya. Zaman zaman hep birlikte vakit geçiriyoruz dere kenarında. Aslında burada böyle küçük bir gölet yapabilirsin biliyor musun? Yazın. Evet. Geçen sene şu karşı komşu şurada bir şey yaptı ama. Gölet yaptı mı? Evet. Şurada hatta izleri duruyor. Bir taş dizdi. Küçük yani hani evet. Doğayı, çevreye zarar vermeden böyle hani yapıyı bozmadan küçük böyle. Evet olabilir. O da şeyde gitti. Bu bölgede sel oldu. Burada yaşayanlar bilir. Bir önceki sene Kasım ayıydı sanırım. Çok ciddi bir sel olmuştu. O bölgede tabii bu derenin komple şeyi değişti. Yatağı değişti. Böyle evet, güzel, evet. Keyifli oluyor tabii. Onu ben de tabii. hatırlıyorum. Ben de zaten yakın bir köyde oturuyorum. Bu arada komşu sayılırız. Evet, evet. Biz de bekleriz seni yani. İnşallah. Ya o tabii köyün en yaşlıları bile biz ömrümüzde böyle sel görmedik diye bahsediyor. Hakikaten birkaç ay Akçakoyun'da ciddi bir şey oldu. Tekrar kendini toparlama süreci falan oldu. Geçen sene değil mi? Evet. İklimler de değişiyor aslında. İklimler de değişiyor. Şimdi arıcılığa başladığım için 3-4 senedir mesela yani her seneki farkı daha yakından gözlemleyebiliyorum ya da daha sonuçlarını anlayabiliyorum. Gerçekten mesela kestane ağaçlarında Türkiye genelinde ciddi bir hastalık var birkaç yıldır. Bu arıcılık yapanlar çok iyi takip ediyordur bunu. Bu bölgedeki bazı çam ağaçlarında tabii çam ağaçlarında hastalık var. Mesela bakın şurada bir çam var. Aslında genç bir çam ama yeşil olması gerekirken şu anda sararmış hemen şu karşıda. Ha şurada. Evet. Evet. Geçen sezonda arılar nasıldı? Vallahi bu geçtiğimiz 2024 sezonu Trakya ve Doğu Karadeniz hariç bütün Türkiye genelinde çok ciddi kısır, kıt geçen bir sezondu. Bu 25-30 yılda bir olan bir döngüymüş aslında. Bir de geçen senenin kuraklığı, iklim değişikliği ekstra bir polen üretiminde ciddi bir düşüş vardı. Bu da arıların popülasyonunun genişlemesini engelledi. Bu bölgedeki bütün arıcılar aynı durumda. Hem verim açısından hem de arı kayıpları açısından biraz aslında istenmeyecek bir sezondu ama şimdi yeni sezonda ümitliyiz. Şu an çok güzel polen akımı var. Kışın da öyle gözüküyordu. İnşallah bu sezon daha güzel geçecek. Bir de geçen sene hiç kar yağışı olmamıştı. Bu sene az da olsa bir bölgede kar yağışı oldu. Bir de geçen seneki yağışlardan belliydi yani. Aşırı derecede bir yağış yağdı. Evet. Ne bileyim bir çiçek açtı. Ondan sonra bir soğuk vurdu. Evet. Yağmur yağdı üstüne. Evet. Bu tabii doğal olarak arıcılığı etkiledi. Benim de arıcılıkta ilk senemdi. Ondan dolayı biraz olumsuzluk yaşadım ama. Abi hiç ümidini kaybetme. Güzel bir senede başladın aslında. İyi bir tecrübe. Kötü de olsa. Evet. Bu seneyi atlatan bundan sonra sırt yere gelmez yani. Benim de ilk seneme denk geldiği için sonra bir hayal kırıklığı oldu ama. Olsun. Bu gibi durumlarda ne yapmak lazım? Yine ısrarlı devam aynen etmek. Israrla devam etmek lazım. Siz nasıl mesela az önce bahsettiniz hani video üretme konusunda süreklilik evet ısrar ettiniz. Zaman zaman düşse bile. Arıcılık da öyle üretim düşse bile kayıplar olsa bile ısrar edip hatalardan ya da dışarıdan ya da zorluklardan diyelim ders çıkarıp daha iyisini yapmaya çalışmak önemli. Bugünkü sohbet için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Benim sormadığım, senin söylemek istediğin bir şey var mıydı? Hani sorularımız içerisinde, sohbetimiz içerisinde atladığımız bir konu varsa eklemek Yani istedim. aslında güzel bir söyleşi oldu. Güzel konulara değindik. Yani kırsala göçme planı olanlar, hayali olanlara da inşallah hani faydalı, öğretici bir video olmuştur. Ben geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım herkes için değerli bir içerik olur. Daha sık da görüşmeyi ümit ediyorum. Gayet keyif aldım bugünden. Umarım kırsalda yaşayanlar için de örnek olur, örnek teşkil eder. Evet. Yani biraz sadece nacizane bir tavsiye, biraz cesaret, biraz cesaret. Yani böyle plan varsa bunu geciktirmeyin. Biraz gerçekten o konfor alanı, şimdi çok popüler ya bu şey. Konfor alanımızdan çıkmak gerekiyor. Her şeyi de planlayamayız. Sonuçta bu hayat ne geleceğini bilmiyoruz. Biraz da böyle kendimizi o böyle boşluğa atmak gerekiyor zaman zaman. Eğer gerçekten böyle artık bastırılamaz bir duygunuz varsa kırsala göçmekle ilgili biraz cesaret tavsiye ediyorum nacizane. Bu kadar, son sözlerim olsun. Çok teşekkürler, sağ ol.